Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Bugün sizlere karaciğer kistleri hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Bizler radyolog olarak karaciğer kistlerini sıklıkla tesadüfen saptıyoruz görüntüleme tekniklerinde. Hasta o ana kadar böyle bir kistin varlığından habersiz olduğundan ya da herhangi bir şikayeti bulunmadığından endişeyle karşılıyor karaciğerinizde kist var ifadesini. Hastalardaki bu tedirginliği gözlemlediğimden biraz da anlatmak istedim bu konuyu sizlere. Karaciğer kistlerini 4 ana başlık halinde gruplayabiliriz. Birinci grup gelişimsel kistler. Yani anne karnındaki gelişimimizden itibaren mutlak bir nedene bağlı olmadan gelişen kistler. İkinci grup enflamatuar kistler. Bunlar enfeksiyon zemininde gelişen kistlerdir. Üçüncü grup neoplastik yani kötü huylu kistler. Dördüncü grup ise travma sonrası karaciğer parenkiminde meydana gelen kistik lezyonlar. En sık görüleninden yani gelişimsel kistlerden başlayalım. Karaciğerin rastlantısal yakalanan basit kistleri en sık saptadığımız patolojik bulgusu. Basit kistler ultrasonda iyi sınırlı, siyah lezyonlar şeklinde görülürler. Tomografi ve MR'da da su ile eş sinyal özelliğine sahiptirler. Karaciğerde gördüğümüz basit kistler çok fazla sayıdaysa buna polikistik karaciğer hastalığı diyoruz. Polikistik karaciğer hastalığına %50 oranında polikistik böbrek hastalığı da eşlik ediyor. Bu hastalıktaki kistler birkaç milimetreden 80 milimetre büyüklüğe varan boyutlarda olabiliyor ve bu kistler genellikle karaciğerin periferine yani etrafına yerleşiyorlar. Karaciğerin daha nadir görülen diğer bir gelişimsel kisti ise bilyar amartom, diğer adıyla von Moyenburg kompleksi. Bilyar amartom genişlemiş küçük safra yollarını ifade ediyor. Görüntülemede basit kist gibi görünürler ancak çok fazla sayıdadırlar ve boyutları çok küçüktür. Sıklıkla 10 milimetrenin altındadır. Tipik yerleşim yeri de periportal alandır. Ultrasonda kuyruklu yıldız artefaktı dediğimiz bir görüntü oluşturabilirler. İkinci gruba enflamatuar kistlere yani karaciğer apselerine gelelim. Apse terimi kistin yani kist içindeki sıvının enfekte olduğunu tanımlar. Bununla ilişkili kistin içinde, duvarında enfeksiyona ait görüntüleme bulguları olur. Hastada enfeksiyon kliniği, sıklıkla sağ üst kadran ağrısı vardır. Halk arasında kedi köpek kisti diye bilinen karaciğer kist hidati de bu duruma örnektir. Görüntüleme bulgularına ek olarak hastanın kliniği ve laboratuvar bulguları ile tanı konur. Karaciğerde nadiren de neoplastik durumlar yani karaciğerin kötü huylu kitleleri kistik görünümde olabilir. Bilyar kist adenom, bilyar kist adenokarsinom bunun en bilinen örnekleridir. Bu hastalıklar kadınlarda 9 kat daha sık ve 45-55 yaşları arasında sıklıkla görülüyorlar. Görüntülemede sıklıkla multiloküle, multiseptalı olarak izlenirler. Karaciğer apseleri ile karışabilir. Klinik bilgi iki hastalığı ayırmada yardımcıdır. Kistik görünen son grup karaciğer lezyonu da travma sonrası karaciğer parenkiminde safra, lenf sıvısı ya da kan elemanlarının birikimine bağlı meydana gelen seroma, biloma ve hematom gibi koleksiyonlardır. Bunların da tanısı travma öyküsüyle birlikte görüntüleme sonrasında rahatlıkla konur. Toparlayacak olursam, radyolojik görüntülemede karaciğerin kistik yani içi sıvı dolu görünen bir grup lezyonu var. Bu lezyonlar biz radyologların kistleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan kendilerine has bir takım özelliklere sahipler. Ancak tanıda görüntülemenin yanında aile hikayesi, hastanın kliniği, laboratuvar bulguları ve varsa travma öyküsü de çok değerlidir. Konuşmamın en başında da söylediğim gibi karaciğerin kistik lezyonları içinde en sık görüleni basit kistler. Karaciğerinizde tesadüfi saptanan basit kistler için kesinlikle endişe etmeyin. Size bir zararı olmayacaktır ve kansere dönüşüm riski de bulunmamaktadır.